Özler'in 3 tane mikro uydu bilinç potansiyellerini kullanarak çekirdek dünyada kullanmış oldukları robotik kalıbın üzerinde siklonlayıcı aktifliği devreye sokup biyokompütürdeki hücrelerin çekirdeklerinde yer alan DNA'ları şokladığını söylemiştik, impulsladıklarını söylemiştik. Bunu 3 bilinç kıymeti nasıl yapıyor? Üçü zaten mikro uydu sisteminin icabı mikro uydu karaktere sahip potansiyel. Her birinin kendine has bir yeteneği veya hasleti var diyelim. Bu üçün merkez ucu sistemi oluşturan 3 tane bilinçten, mikro uydu bilinçten bahsediyorum. Holografik kayıtlar biyokompütürlerde bulunuyor. Bunu Özler tanzim etti dedik. Bu 3 bilincin kullanmış olduğu ayrı ayrı da kompütürler var dedik. Bu kompütürler enerjik kompütür olarak biliniyor. Ama yapısal olarak baktığımızda enerjik dememizin nedeni maddi kompütüre göre, yani biyolojik kompütüre göre daha seyyar olması. Şimdi kafamız biraz karışmış olabilir. Olayı şöyle bir açıklamaya çalışayım. Enerjik bir form. Enerjik formun içerisinde yer alan 3 tane çakra. Ve bu alt 3 çakradan bahsediyorum. Ama o alt 3 çakranın kıymetini oluşturan bilinçlerde mikro demeye çalışıyorum. Mikroluk neydi? Hareketli Işık aktif kıymetteki bir ifadelerindir işte. Buradaki bilinçlerin kullanmış olduğu form, hareketli ışık aktifliğin en üst maverada oluşturulmuş karakterdeki formlardan, yani ışık karakterli formlardan oluşuyor. Ama yapısal olarak biz elle tutup gözle göremediğimiz için onlara enerjik demeyi tercih ediyoruz anlatabilmek adına. Dünyadaki bedenimizde kendi kriterlerimize uygun olduğu için, boyutsal kriterlere uygun olduğu için tutabiliyoruz, dokunabiliyoruz, hissedebiliyoruz ya her şeyi. O yüzden madde diyoruz. Ama ikisinin de karakterine bir hareketli ışık aktif. Birisi daha kapasif, diğeri daha süptil yapıya sahip. Ve bu enerjik formların çakraları var dedik. O 3 çakranın da yerleşik düzen hasıl edildiği bir yer koordinat var. Bu koordinatın yıldız kutuplarında bilinçler ikamet ediyor dedik. Peki bu yıldız kutuplarında başka ne var? Sadece bilincin ikamet etmesi, bilincin biyokompütüre etki etmesi anlamına gelmiyor. Bir de o bilince program vermek zorundasınız. Bilgiye sahip olmak zorunda. Kendi bilgisini ve kendi değerlerini, kendi hasletlerini sergileyebilmesi için. Bakın alt 3 çakranın kıymeti neydi? Zevksel dedik, duyumsal, duygusal dedik, düşünsel dedik. Doğru mu? Alt 3 çakranın karakterleri neyse bilinçler ona uygun da impulslama yapıyor. İkisi de holografik yapıya sahip. İkisinde de holografik kayıtlar var. Bir holografik yapı geliyor, diğer holografik yapıyı impulse ediyor. Neden? Dedik ki porsal bir mevcutluklarla oluşturulmuş siklon güç alanı var biyokompütürün etrafında. Por için ne diyorduk? Holografik yapının en küçük programlanabilen yapısı. O zaman bilinçler bu yapıyla birlikte biyokompütürü etki altına alabiliyorlar veya impulslayabiliyorlar. Bakın hayvanda dedik ki var. Neden? Holografik kayıtlar var. Kompütür kullanıyor. Bitkide var mı? Hayır. Yok. Kompütür yok. Peki nasıl bir kayıtlama özelliği olabilir? DNA'lardan yapılabilir. Hatta elementleri bir önceki bölümde detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bunların hepsinin kayıtlanma özelliği niçin oluyor biliyor musunuz? Hedef şu. Elementel evrimin devreye girmesinin amacı bitkisel evrim. Bitkisel evrimin amacı hayvansal evrim diye düşünürsek amaç insansal evrime geçmek. İnsansal evrim tek başına bir amacı oluşturmuyor. Amaç Tanrı insanı ortaya çıkarmak. Tanrı insanın ortaya çıkması için muazzam bir program devreye sokulmuş. Tanrı insanı çekirdek dünyada devreye sokmak için cevheri oluş teknolojisiyle ve bilinç olgular teknolojisiyle alakalı tüm kayıt sistemleri enerji kaynak saflarında oluşturulmuş, programlanmış, kayıt altına alınmış. Ve bunu sadece kullanılacak formlarda değil,
çekirdek dünya üzerinde tasarruf gösterecek olan tüm ilahi idare kuruluşların yönetici ve idareci kadrolarına verilmiş. Hologram, mikrodan makroya, makrodan süper makroya tüm boyutlarda kullanılan ve depolama aracı olarak kullanılan bir sistem. Hologramı oluşturan şey de porsel mevcutluklar. Aynı Matrix filmini seyretmişsinizdir hepiniz. Matrix filminde şayet illüzyonu yıkarsanız bu ortamın holografik oluştuğunu, sonra da oluştuğunu anlayabilirsiniz diye bir diyalog vardı. Ve bunun içerisinden, Matrix'in içerisinden çıkarsanız Matrix'e hakim olursunuz. Matrix'le alakalı hiçbir şeyden etkilenmezsiniz diyordu. Doğrusu da bu. Biz kendimizi bu ortamda yaşıyor hissine kaptırırsak, kullanan değil, kullanıcı olduğumuza aldanırsak, kullanıcı bile değil, kullanılan olduğumuzu sanarsak, o vakit zaten bu ortamın içerisinde bir kısır döngüye kaptırmış oluruz kendimizi. Amacımız olan insan olmak, hatta Tanrı insan olma yolunda kendimize engeller koymuş oluruz. En nihayetinde şunu belirtmem gerekiyor ki, hangi bilinç kıymeti olursa olsun, en nihayetinde her bilinç kendi tanrısal özüne kavuşma yolunda yol kat edecek ve tanrısal özüne kavuşacak. İstisnasız her bilinç için konuşuyorum. Diyeceksiniz ki, peki Samanyolu galaksisinin içerisinde Orion nebulasında kilitli bulan varlıkları ne yapacaksınız? Onlar da aynı şekilde olacak. Hapisleşmiş şekilde değil tabii ki. Bu bilinçlerin akıbeti çekirdek dünyanın Betonova karakterinden sonra Omega'ya geçecek ve ondan sonra onların varlığı mutlak yokluğa dönmek olacak. Yani kaynaklandığı yer neresiydi? Her bilincin kaynağı neydi? Aksoy Ra diyorduk, değil mi? Aksoy Ra'nın yokluk veçesinde bu varlıkların dökülmesiyle kendilerindeki o habislik ne olacak? Nötrleşmiş olacak. Nötrleşen o bilinç tekrar o kadim akış manzumesinden devreye girdiğinde tekrar başka bir çekirdek dünyada kendi yaşamına devam edecek. Başka bir yaşam olacak. O şunu demeyecek belki hiçbir zaman. Ben bundan bilmem kaç milyar yıl önce bilmem şu çekirdek dünyada kendimi hapisleştirdim, orana kilitledim veya işte kendimdeki yanlış hatalı programları açtım demeyecek, bilmeyecek. Ama kendisi o potansiyel olarak, ama nötrleşmiş potansiyel olarak kendi tanrısal özüne giden yolda ilerlemeye devam edecek. Bunu niçin söyledim biliyor musunuz çocuklar? Şimdiye kadar bir sürü soru geldi. Negatifleri pozitif yapabilir miyiz? Negatifleri pozitif yapmak hiçbir bilincin görevi değil. Onlar kendi görevlerini bu uzay zaman döneminde bu şekilde yapmak istemişler. Onlar bu şekilde deneyimi devreye sokmak istedikleri için negatif diye nitelendiriliyorlar. Onlar kendilerindeki negatif deneaktif programları açıp bunu yaşamakta ısrar ettikleri için negatif oldular. Bizler pozitif deneaktif kodlarımızı açarak pozitif deneyimleme devreye sokan ve bu uğurda evrimleşen ve bu uğurda görevini yapan bilinçler olarak kendimizi pozitif yaratıcıdan devreye sokuyoruz. Onlar da negatif olarak devreye sokmayı tecelli etmek istemişler. O zaman yapacak bir şey yok. Kimse kimseyi kurtarmak zorunda değil ve kurtaramaz da. Enerji sarfiyatı olur. Onlar için yapılan bir program var zaten. Onlar için tayin edilmiş bir zaman var. O zamanın sonucuna kadar kendi istedikleri şekilde deneyimlerini, evrimlerini, görevlerini sürdürecekler Samanyolu galaksisi içerisinde. Ve ondan sonra kendilerine verilen süre bittikten sonra geldikleri kaynaklara geri dönecekler. Asil kaynak değil, asıl kaynağı. Asil kaynağının da asıl kaynağına geri dönecekler ve orada nötrleşecekler. Artık bilinç kendisine negatif diyemez. Nötr bir yaşam var. Pozitif de diyemez. Orada artık varlık kendini değiştiriyor. Bambaşka bir hale geliyor. Ve tekrar o mutlak vücutta kendine has bir yerde, kendine has özde yer bulduktan sonra yine yaratım planlarına, yine varoluş boyutlarına dahil edilecek. Evet. Bu biraz bizi rahatlatmalı mı? Hayır.
rahatlatmak derken anne de olsa negatif olsam ne olacak? Tekrar yokluğa dökeceğim. Ondan sonra tekrar pozitif olacaksam ne anlamı var değil. Bakın sadece bu kadar kolay olabilseydi her şey geçmişte bu kadar yüce çekirdek dünyaya gelmezdi. Her bir aşamada, her bir anda dünya insanı bilgi bazında tamponize edilmezdi. Özlerinin arzularını, özlerinin amaçlarını anlatmak için efor sarf edilmezdi. Makbul olanın ne olduğunu bize anlatmak için yüzyıllardır, belki milyarlarca yıldır bilinçler çekirdek dünyaya gelmişler. Makbul olmadığı için bugün Orion'dan bahsedebiliyoruz, karantina altına alınmaktan bahsedebiliyoruz. O yüzden bizden istenen bu kadar süre geçmiş çekirdek dünyadaki farkındalığımızla konuşuyorum. Yoksa gökte için tabii ki bu sürenin anlamı bile olmayabilir. Bu kadar zaman geçirmişiz. Evrimsel süreçte bu kadar zaman geçirmişiz ve evrimsel aşamaları tek tek hepsini atlatmışız. Ve bunun üzerine karmalar oluşturmuşuz ve çekirdek dünyada mücadele ediyoruz. Ne ile? Kendimizle. Kendi oluşturduğumuz potansiyellerden kaynaklanan karmalarla boğuşuyoruz. Onları tüketme esasına gidiyoruz. Niye? Amacımız pozitif yaratmak. Bunun boşa gitmemesi için her bir bilinç kendisini bir proje olarak kabul etmeli. Ve bu projeyi en güzelinden oluşturarak kendisini yaratıcı plana sokmayı da bilmeli. Bunu arzulamalı. Dünyada gerçekten de o kaba keseflikten kaynaklanan o negatif deneyimlemeler çok rahat bir şekilde devreye sokulabiliyor. Ama göründüğü gibi de değil. Yani aklımızın aldığı kadar negatifleri belki algılayabiliriz. Ama çok çeşitlilikte ve aklımızın almayacağı, midemizin kaldırmayacağı şekilde yaşamlar var. Bilmediğimiz bu yolda ilerlemektense, negatif yolda ilerlemektense doğru yolda yol kat edilenlerden olmak bence en doğrusu. En azından bu benim tercihim. Ve bu tercihe yakın olanlarla birlikte yolda yürümeyi de tercih ediyorum. Evet, gelelim yine holografik kayıtlara. Holografik kayıtlar sadece beynimizde yok. Çekirdek dünyanın kendine özel kayıtlarında da var. Nerede bu? Barisfer'de kayıtlı. Bakın, Güneş'te kayıtlı, mutlak planda kayıtlı. Daha ne yapılsın? Hani her yerden kayıtlanmışız zaten. Ve her yerden bir denetime tabi tutuluyorsunuz. Tutuluyoruz, hepimiz tutuluyoruz. Ve bunun yani varoluş programını sekteye uğratabilecek her bir şeyin de önüne geçilebilmek için fonksiyonlar, tasarruflar devreye sokuluyor. Bizlerden istenen ise insan bu formda devindiğimiz zaman farkındalığımızı yükseltecek çalışmalar yapıp biyokompütörümüzde pozitif, negatif mahiyetteki duyarlılıkları açığa çıkarmak ve bu duyarlılıkları açığa çıkardıktan sonra bunu kayıt altına almak ve deneyimizde, evrimizde görevimizi bu kayıtların akışına uygun şekilde tanzim etmek. Başka da bir şey yok.